Bursa gezimize Bursa Millet Bahçesi'nden başlıyoruz. Burası 2021'de tamamlandı. Yani bu yıl tamamlandı. Eski yerinde Atatürk Stadyumu vardı. Bir başka yere taşındı Atatürk Stadyumu. Şimdiki ismi Timsah Arena Stadyumu olarak geçiyor. Tabii boş vakitleri değerlendirmek için, yürüyüş yapmak için, kafa dinlemek için güzel bir yer haline gelmiş. Atatürk Stadyumu yıkıldığında ortada kalan, çimenlik alan futbol oynama yeri ve kenarındaki koşu alanı kaldırılmayıp yine aynı şekilde korunmuş. Koşu alanında yürüyüş yapılabiliyor. Koşu da yapılabiliyor. İyi düşünülmüş gerçekten. Boş vakit geçirme adına güzel bir alan haline gelmiş diyebiliriz. Burada da nelerin bulunduğunu gösteriyor bu yazılarda da. Karşıda da bir kütüphane yer almakta. Güzel, şirin bir yer olmuş. Şimdi burası altı parmak oluyor. Bir zamanlar Bursa'nın en meşhur, en bilinen bölgesiydi, semtiydi. Ancak Bursa farklı alanlara doğru büyüyünce, gelişince bu bölge popülaritesini kaybetti ve sıradan bir semt oldu. Yolumuza devam edelim. Türbenin önünde de nöbetçiler var. Evet, Osman Gazi Türbesi'ne girdik. ما حرم الله فيحل ما حرم الله
والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لئن استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Osman Gazi'nin kabrini görüyorsunuz. En büyük kabir Osman Gazi'nin kabri. Gerçekten çok ihtişamlı, çok güzel, çok göze hoş gelen motiflerle kabri yapılmış. Görkemli bir kabir. Görüp de etkilenmemek elde değil. Kendi ve akrabalarının kabirlerini görüyorsunuz. Burada Kur'an da okunuyor. Şimdi burası Bursa'nın en güzel turizm bölgelerinden biri. Tophane bölgesi. Tophane diye geçiyor burası. Tophane'de Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleri var. Az sonra Orhan Gazi'nin türbesine de gireceğiz. Evet, Saat Kulesi. Burada bir saat kulesi var. Bir manzaraya bir bakalım. Evet, gerçekten müthiş bir manzara bizi karşıladı. Tophane'den bütün Bursa'yı neredeyse görebiliyorsunuz. Ayaklarınızın ucunda müthiş bir manzara. Bu yönde tabi tam karşıda Uludağ var. Kışın kayak merkezi olarak hizmet veriyor. Şu yeşil dağın yukarısı Uludağ oluyor. Gerçekten çok etkileyici, büyüleyici bir manzara. Yani Bursa'yı tepeden kuş bakışı görmek istiyorsanız en güzel manzara burada. Tophane'ye gelmeniz gerekiyor. Yani Bursa'ya geldiğiniz zaman uğramanız gereken duraklardan biri, olmazsa olmaz görmeniz gereken yerlerden biri. Mutlaka gelmenizi tavsiye ederim.
Şimdi Orhan Gazi Türbesi'ni görelim bakalım nasıl görünüyor. Şu anda yaklaşmakta olduğumuz bina Orhan Gazi'nin türbesi. Burada da bir mezar, kime ait olduğunu bilmiyorum. Herhangi bir yazı da yok. Oldukça önemli bir şahsiyete ait olmalı ki etrafı demir parmaklıklarla çevrilmiş. Evet, şimdi bu da Orhan Gazi'nin türbesi. Orhan Gazi Türbesi'ni de ziyaret edelim. Evet, Orhan Gazi'nin türbesi. Orhan Gazi'nin kabrini görüyoruz. Yani şimdi sadece bir kabir olarak görüyoruz ama zamanında koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nu kurmuşlar, yönetmişler. Ve zamanları bitmiş, dönemleri bitmiş. Kabirde yatıyorlar, biz de çekim yapıyoruz. Ancak tarihin çok önemli şahsiyetlerinin karşısında olduğumuzun her zaman farkında olmamız gerekiyor. Aynı zamanda da akrabalarının kabirleri de arkasında, yanında, sağında ve solunda. En büyük olan Orhan Gazi'nin kabri. Dolanmaya devam ediyoruz. Evet, Bursa'nın en işlek caddesindeyiz. Tarihi dar sokaklar. Sonra bu camiyi ayrıntılı bir şekilde çekim yapıp sizlere aktaracağım. Evet, karşıda Ulu Cami var. Az sonra detaylı çekimi yapacağız. Ulu Cami'nin çekimini. Şimdi o işlek caddeden caddenin sonuna kadar devam edeceğim. Evet, burası Bursa'nın merkez postanesi. En eski postanesi. Eskiden herkes buraya gelirdi. Şimdi tabi postane de popülaritesi azaldığı için, kaybettiği için pek işlevi de kalmadı postanenin. Evet, şu en meşhur caddemiz, en işlek caddemiz burası. Bakalım. Bu camide tüm görkemiyle bizi seyrediyor. Karşımızda duruyor. Tüm görkemiyle karşımızda duruyor Ulu Cami. Bizi uğrak noktası, yani son durağı burası. Bursa'nın farklı semtlerine, ilçelerine gitmek isteyenler buradan istedikleri her yere otobüs bulabiliyorlar.
Ağaçların arkasında tam görünmüyor ama heykel. Bursa heykel dediğimiz heykel burası. Televizyoncu meslektaşlarımız da burada. Evet, meşhur heykel. Rengarenk çiçeklerle bezenmiş bir bölge. Evet, burada da bir saat kulesi var. Küçük bir saat kulesi. Karşıdaki kırtasiye alanında bulabileceğiniz her şey olan büyük bir kırtasiye alışveriş merkezi diyelim. Az sonra oraya da kısa bir göz atabiliriz. Bu arada yolumuza devam edelim. Yani böyle ağaçlık alanları gerçekten çok seviyorum ben. Görüntülemeyi de çok seviyorum. Ekmek parası kazanmaya çalışan müzisyen kardeşlerimiz. Yolumuza devam ediyoruz. İstikamet Yeşil Türbesi. Evet, burası benim çok sevdiğim yerlerden biri, Setbaşı. Setbaşı'ndaki kafelerde oturmak gerçekten çok zevkli. Çok güzel vakit geçirebilirsiniz burada. Şöyle nehre bakıyor. Nehir de gerçi çok küçülmüş. Eskiden daha gür akardı bu. Böyle aşağıdaki kafeleri görebiliyorsunuz. Sağlı sollu kafeler. Ama eskiden bu nehir çok daha gür akardı. Şu anda çok küçülmüş. Sesimi duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Buranın en güzel yerlerinden biri bu Setbaşı Köprüsü'nden geçiyoruz şu anda. Sağlı sollu kafeler. Solda şehir kütüphanesi. Yeşil Türbe şu caddenin sonunda görünebiliyor, görebiliyoruz. Çok az kaldı. Yani bu aradan gireceksiniz Yeşil Türbe'ye gitmek için. Yeşil Turizm Bölgesi'ne geldik. Az sonra Yeşil Türbe'yi ve Yeşil Camii'yi ziyaret edeceğiz. Evet, Yeşil Türbe kendini uzaktan gösteriyor. O meşhur Yeşil Türbe tüm ihtişamıyla bizi karşılıyor. Yeşil Türbe'ye geldik. Osmanlı'nın yaptığı en ihtişamlı, en güzel türbelerden biri.
Bu yeşil türbesinin en önemli özelliğinden biri içerideki sesin akustik olması. Yani hiçbir ses sistemine gerek duymadan, gerek kalmadan her yere yayılıyor. Çelebi Mehmet'in kabri ve yakınlarının kabri var. O ortada gördüğünüz en büyük kabir Çelebi Mehmet'e ait. Ve diğer kabirler de onun yakınlarına ait. İçeride de müthiş bir akustik ses özelliği var. Yani burayı yapanlar gerçekten müthiş bir iş çıkarmışlar. Şu içerideki akustik ses özelliğini duyup da hayran kalmamak elde değil. Her bir karesi özenle işlenmiş, yapılmış Osmanlı eserlerinden, şaheserlerden biri. Evet, yeşil türbemiz de bu şekildeydi. Şimdi de Yeşil Cami'ye bir göz atalım. Karşıda da bizi tüm ihtişamıyla Yeşil Cami karşılıyor. Selamlıyor diyebiliriz. Bir de Yeşil Camimize göz atalım. Caminin inşaatında kullanılan el işçiliği göze çarpıyor. Gerçekten çok ilgi çekici. Çerçevenin etrafında çok güzel bir turkuaz mavisi kullanılmış. Caminin pencereleri çok harika bir el işçiliğiyle yapılmış. Muazzam bir yeşil cami. Şimdi caminin giriş kısmına, ön kısmına geldik. Caminin içinde bir su havuzu ve caminin bir maketi var sanırım. Odalarına girelim bakalım neler var.
de bu şekildeydi. Yine Bursa manzarası olan bir kafe. Yani bu kafeye geldiğinizde Bursa manzarası eşliğinde çayınızı içip yemeğinizi yiyebilirsiniz. Yine az önce ziyaret ettiğimiz Yeşil Türbesi karşıda. Çeşit çeşit antikalar, parçalar burada bulabilirsiniz. Burası bir kafe zaten. Yeşil Bahçe. Şöyle güzel bir kafe. Aradığınız hemen hemen her şey var antika dükkanında. Şöyle. Çok göze çarpıcı, çok ilgi çekici birçok parça var. Biraz gürültü var ama evet, burası Yeşil Türbesi'nin bulunduğu bölgenin altındaki alt geçit. Alt geçidi de gerçekten göze hoş gelen güzel motiflerle, el oymalarıyla ve çiğnilerle süslemişler. Buradan geçmek istedim özellikle ki size aktarayım. Yani şu alt geçitlerin genel sıkıcılığı burada yok. Güzel ışıklandırmışlar. Görüntü güzel. Bursa için Evliyalar şehri diyoruz ya, işte sağı solu her yeri evliya kabirleriyle, mezarlarıyla dolu. Emir Sultan Camii'nin, bakın bu kabirlerin hepsi evliyaların kabri, mezarı. Solu, sağı, bakın her taraf. İşte bunlar hep evliyaların mezarları. Bakın. İşte aşağısı, yukarısı, her yer, bakın bir sürü evliyaların mezarı. O yüzden Bursa'ya Evliyalar şehri denilmiyor. Bu görüntüden ötürü. Evet, Emir
Sultan Camii ve çevresi.